Dünyayı daha iyi bir hale getirme ilkesiyle kurulan Birleşmiş Milletler'den dünyanın bir ucundaki krizine çözüm bulması bekleniyor. Çünkü görevi de bu, değil mi? Peki Birleşmiş Milletler'in çözüm konusunda erişilebilirliği ne ya da çözüm kapsamı ne kadar geniş? Birleşmiş Milletler'in arka bahçeleri de ön bahçeleri gibi güzel mi? İnceleme haberimizde izleyin efendim. Görkem, şatafat, gösteriş, marka, lüks ve daha fazlası. Belki de ABD'nin Manhattan bölgesini özetleyebilecek en iyi kelimeler bunlar. Yani Amerikan rüyasını. Yaklaşık 2 milyon kişi bu kentte nefes alıyor. Burası Birleşmiş Milletler'in kalbi. Yani dünyayı daha iyi bir yer haline getirme ilkesiyle kurulan çok fiyakalı bir yer. Kapısından girenin büyülendiği, liderlerin her yıl gelip dünya barışı için konuşmalar yaptığı, dünyanın en önemli kararlarının alındığı ya da alınamadığı. Buraya akan paranın haddi hesabı yok. Ön bahçeleri çok güzel Birleşmiş Milletler'in. Peki ya arka bahçeleri? Dünyanın bir ucundaki krize çözüm bulmayı vaat eden Birleşmiş Milletler 600 metre ötesinin çaresine bakabiliyor mu? Bu kişi mesela burada yaşıyor, burada yerde yatıyor, uyuyor. Baktığımızda Amerika'da böyle onlarca, yüzlerce, binlerce insanın olduğunu söylemek mümkün. Zenginliğin ve fakirliğin bir anda olduğu vahşi kapitalizmin en sert şekilde yaşandığı bir yer burası. Tabii savaşlara, çatışmalara ve güvenlik konularına çok büyük bütçeler ayrılıyor olduğu için dünya genelinde sağlık sorunlarının, gelir adaletsizliğinin ve eşitsizliğin büyük oranda büyüdüğünü ve derinleştiğini görüyorum. Sürecin ilginç yanlarından biri bu zirvelerde sorunlara çözüm üretmek üzere, çatışmasızlık sağlamak üzere kurulmuş olan, görevli ve amacı bu olan Birleşmiş Milletler'in de hiçbir soruna çözüm üretememesi, hatta kendi içinde de çok ciddi tartışmalara neden olması. İşte vahşi kapitalizm dedik, işte vahşi hayat dedik. Burada sistem eğer içinde değilsen, yani ona ayak uyduramıyorsan seni kolaylıkla dışarı atabiliyor. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler New York merkezinde çok etkin bir amaçla kurulurken bugün sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde değil, dünyanın birçok başkentlerinde maalesef göçmenler, mülteciler, evsizler birçok sorun alanına sahip olan ve eşitsizliğin artmasından kaynaklanan birçok problemi görüyoruz. Birleşmiş Milletler'in hemen ötesinde bir yerdeyiz burada. Gördüğünüz gibi yerde uyuyan bir evsiz var. BM'nin merkezinin genel kurulunun bulunduğu New York şehrinde bakıyorum, o binanın çevresinde çadırlar kuruyorlar ve bu çadırlarda derdini anlatmaya gelen, sorunlar yaşayan, özellikle evsizlerin sayısında ben gözlem olarak da bunu söyleyebilirim, büyük bir artış var. Böyle onlarca insanı burada görmek mümkün. Aslında bu Amerika'daki büyüklük takıntısı diyeyim. Mesela binalar büyük, işte gökdelenler, araçların büyüklüğü vesaire derken akla tabii şey geliyor. Yani buradaki büyüklük gerçekten real mi? 21. yüzyıla geldiğimizde böyle çok şatafatlı, çok havalı görünen binaların, liderlerin ve bu merkezdeki mahallelerin hemen yan tarafına gittiğinizde, hafif banliyölere doğru çıktığınızda çok vahim görüntülerle karşılaşıyorsunuz. Ben böyle bir komplo teorisi yazmak gibi bir niyetim yok. Yani Amerika bitti, çöktü, mahvoldu gibi bir şey söylemeyeceğim ama tablo gerçekten çok vahim. Hem Birleşmiş Milletler açısından değerlendiriyorum hem de ABD açısından baktığımda bu çevredeki görüntülerin, madde kullanımındaki ciddi patlamanın, evsizlerin sayısındaki ciddi artışın bugün ve yakın gelecekte dünyanın en ciddi sorunlarından biri olduğunu değerlendiriyorum. Şimdi bakın mesela şurada aynı zamanda o fakirliği görüyorsunuz. Bakın bir evsiz de burada sığınmış durumda, yer yapmış durumda. Geçmişte buna kuzey-güney gelişmişlik tasnifi olarak yapılıyordu. Bugün kuzeyin içinde güney, güneyin içinde kuzey olduğu bir dünya sistemi içerisindeyiz. Yani
eşitsizlikler başta gelişmiş ülkelerde yükseldi. Toplumsal, siyasi ve en önemlisi ekonomik eşitsizlikler. Öte taraftan bu eşitsizliklerin ürettiği toplumsal bütünlükler bozuldu. Siyaset sertleşti ve daha sağ bir söylemle, daha popülist bir söylemle dünya üzerinde de bunun yükseldiği bir dönem içerisinden geçtik. Şunu söylemek lazım yani burası Manhattan. Amerika'nın en zengin yeri. Burada bile onlarca, yüzlerce kişi evsiz olarak buralarda yaşıyor. Özellikle uyuşturucunun çok fazla kullanıldığı bir yer Amerika ve gördüğüm kadarıyla burada bir kısım insan, özellikle işte o kredibilitesi yüksek olan bir kısım insan ayakta kalırken toplumun bir kesimine de hayat hakkı tanınmıyormuş gibi bir durum var. Ön bahçelere geri dönelim şimdi. İşte Birleşmiş Milletler'in bu şatafatı, bu işte zenginliğin ortasındaki merkez binası, bu Birleşmiş Milletler Genel Kurullarının yapıldığı yer aslında kimin etkisinde sorusu gündeme geliyor. Yani Manhattan'da, Amerika'da işte 300 milyondan fazla insan varsa 8-10 milyonun yaşadığı New York'un 1.2 milyon kadar nüfusunun yaşadığı Manhattan'da bir bölgede Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplanıyor. Bu ne anlama geliyor sorusu hepimizin sorması gereken bir soru. Ben genellikle bu liderler toplantılarını tamamlayıp evlerine döndükleri zaman bir bakıyorum. Acaba hangi soruna çözüm üretebildiler diye ve maalesef hala sorunların büyük oranda masada durduğunu görüyoruz. Bunlar arasında en önemlilerinden biri insani meseleler, insani gelişmişlik sorunu. Birleşmiş Milletler binasının içindeyiz. Yani compound dedikleri o Birleşmiş Milletler'in olduğu bölgenin içerisindeyiz. Burası merkezi konumunda. Burada birçok gazetecinin yayınlar yaptığını ve kendi ülkelerine gelişmeleri aktardığını söylemek mümkün. İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan düzen, uluslararası sistemde gücün kurumlar üzerinden aktarımını hedefliyordu. Bu aktarımı yaparken savaşın galipleri tarafından kurulan bu düzenin parçası olarak Birleşmiş Milletler temel kuruluş amacını barışı ve güvenliği sağlamak, uluslararası güvenliği tehdit eden çatışmaları sonlandırmak ve oluşmadan engellemek, oluşması durumunda da Güvenlik Konseyi'nin alacağı kararla bu çatışmaları sonlandırmakla yükümlüydü. Bunu yerine getirirken de iki temel misyonu vardı. Bunlardan birincisi barışı kurma ve barışı koruma. Buna yönelik dünya üzerinde halen daha devam eden Birleşmiş Milletler askeri operasyonlarının olduğunu biliyoruz. Ancak Birleşmiş Milletler'in kuruluşundan bugüne bu 80 yıllık süre zarfında dünyadaki çatışmaların engellenemediğini, sıklığının ve gerçekleşme oranı ile farklı coğrafyalarda meydana geldiğini daha sık rastlamış olduk. Böyle bir sanat ürünü var hemen kapısında Birleşmiş Milletler'in. Burası böyle tanımlanmış görsel olarak. Bu da burada kurulan yapının bugünün sorunlarına çözüm üretemediğini, bugünkü güç dengesi ve yeni jeopolitik krizlerin mevcut yapılarla aşılamadığını çok açık bir şekilde gösteriyor. Belki de 1945'te sisteme bu kadar anlam yüklememek gerekiyordu. Ancak 80 yıllık süre zarfı içerisinde Birleşmiş Milletler sisteminin sınandığı birçok krizde maalesef yeteri kadar etkin olamadığını gördük. Bunun temelinde devletlerin doğası gereği Birleşmiş Milletler bünyesinde yürüttükleri ilişkilerde temel bir güç dengesi arayışını kendi merkezli veya blok halinde bir arada bulunduğu devletlerle bu yapının genel teamüllerini zorlayarak veya yeni bir yapı arayışı içerisinde gerçekleştirdiğini görüyoruz. Şimdi burası Birleşmiş Milletler'in bahçesi. Şimdi buradaki asıl göstermek istediğim yerse burası, işte buraya Rose Garden diyorlar, yani gül bahçesi diyorlar. Burada işte onlarca farklı gülü görmek mümkün. Akıllarda tek soru beliriyor. Birleşmiş Milletler gerçekten neyi amaçlıyor? Çözümü uluslararası refahı, barışı ve kalkınmayı mı, yok ön bahçeleri temizleyip arka bahçeleri unutmayı mı? Bir kere BM kendisiyle ilgili hiçbir soruna da çözüm üretemeyen bir ilginç bir kurum haline, uluslararası örgüt haline geldi. İşte Gazze'de
en fazla yardım görevlisinin hayatını kaybettiği, öldürüldüğü örgüt durumunda bir taraftan da, yani kendi çalışanlarını bile koruyamayan bir örgüt. Daha somut bir ifadeyle bugün Çin ve Rusya'nın kendi ekseninde derinleştirmek istediği bir bloklaşma. Öte taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya-Ukrayna savaşında bir fırsat bilerek Avrupa üzerindeki güç dengesini yeniden inşa etmesi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere birçok uluslararası kurumda da bunu araçsallaştırdığını görüyoruz. O zaman bu 80 yıllık süre zarfı içerisinde ortaya çıkan tablo, savaşın galipleri tarafından yeni dünya düzeni ve yeni diplomasi mekanizmasını yönetmek üzere kurulan Birleşmiş Milletler'in bu 80 yıllık süre zarfı içerisinde başarılı bir karne ortaya çıkartamadığını çok açık bir şekilde görüyoruz. Bunun askeri, siyasi, ekonomik, toplumsal birçok sebebi var. Ancak temelde buna liderlik eden Amerika Birleşik Devletleri'nin bu kurumları kendi ulusal politikası amacıyla araçsallaştırdığını ve bugün dünya düzeninde bu gücü tek başına sağlayamadığı için bu kurumları da etkin olarak kullanamadığını ifade edebiliriz.